Suyun altında görmediğimiz bir dünya vardı. O dünyada tüm suların efendisi yaşardı. Nehirlerin, göllerin, denizlerin, su iyesi. Binlerce yıl boyunca insanlarla barış içinde yaşamıştı. Onlara temiz su vermiş, kuraklıklarda yağmur yağdırmış, balık bahşetmişti. Karşılığında sadece saygı istiyordu. Ama bir gün insanlar değişti. Suyu kirletmeye, israf etmeye, doğaya hükmetmeye başladılar. Ve su iyesinin sabrının sonu geldi. Bugün sizlere anlatacağım bu hikaye, doğanın intikamının hikayesi. Çevreye saygısızlığın nasıl felaketlere yol açtığının hikayesi. Çünkü doğa sadece vermeyi değil, almayı da bilir. Su iyesinin laneti. İşte böyle başladı. Bu arada ben Mitolya. Türk mitolojisinin derinliklerinden çıkardığım bu epik hikayeleri düzenli olarak paylaşıyorum. Eğer bu tür güçlü destanları kaçırmak istemiyorsanız hemen abone butonuna tıklayın ve bildirimleri açın. Çünkü her video ruhunuzu sarsacak yeni bir hikaye. Dünyanın yaratılışında Gök Tengri tüm elementlerin birer efendisi olması gerektiğini biliyordu. Ateşin, toprağın, havanın ve en önemlisi suyun. Su, yaşamın kaynağıydı. Onsuz hiçbir şey var olamazdı. Bu yüzden suların efendisi özel olmalıydı. Hem güçlü hem de bilge. Tengri, en derin okyanusun derinliklerinden, en temiz pınarın berraklığından ve yağmurun kutsallığından su iyesini yarattı. Uzun mavi saçları dalga dalga akıyordu. Gözleri okyanus mavisi, derin ve bilgeydi. "Sen tüm suların efendisi olacaksın," dedi Tengri. "İnsanlara su verecek, onları susuzluktan koruyacaksın. Ama karşılığında onlardan saygı bekleyeceksin." Su iyesine büyük güçler verdi. Nehirleri yönlendirebilecek, yağmur yağdırabilecek, sel getirebilecekti. En önemlisi suyun kalitesini kontrol edebilecekti. "Bu gücü dikkatli kullan," diye uyardı Tengri. "Su hem yaşam verir hem de alır. Sen de hem şefkatli hem de adaletli olmalısın." Su iyesi görevini gururla kabul etti. Ama henüz bilmiyordu ki insanlar bir gün bu dengeyi bozacaktı. Binlerce yıl boyunca su iyesi insanlarla mükemmel bir uyum içinde yaşadı. İlk insanlar suyun kutsal olduğunu biliyordu. Nehre girmeden önce izin istiyor, balık tutarken şükrediyordu. Su iyesi bu saygıya karşılık cömertçe veriyordu. Kuraklık zamanlarında yağmur gönderir, hastalık sırasında şifalı sular akıtırdı. Balıkçılar için balık çoğaltır, çiftçiler için nehirleri zenginleştirirdi. İnsanlar ona hediyeler sunardı. Çiçekler, tatlı meyveler, el emeği işler. Su iyesi bu jestleri çok seviyordu. Çünkü hediyenin değeri değil, arkasındaki saygı önemliydi. O dönemde her şey dengedeydi. İnsanlar sadece ihtiyaçları kadar su kullanıyor, nehirleri kirletmiyor, doğayla uyum içinde yaşıyordu. Su iyesi bu uyumdan çok mutluydu. İnsanlar öğrendi diye düşünüyordu. Artık sonsuza kadar barış içinde yaşayabiliriz. Ama zaman geçtikçe her şey değişmeye başladı. Yüzyıllar geçti. İnsanlar gelişti, şehirler kurdu, teknoloji üretti. Ama bu gelişim doğaya zarar vermeye başladı. İlk fabrika atıklarının nehre karıştığını gördüğünde su iyesi çok şaşırdı. Bu iğrenç madde neydi? Suyu neden kirletiyordu? O gece fabrikanın sahibinin rüyasına girdi. "Nehrime kirli şeyler atma," dedi. "Su kutsal, onu kirletmeye hakkın yok." Fabrikatör uyandığında korkmuştu. Ama ertesi gün sadece bir rüyaydı diyerek atık boşaltmaya devam etti. Su iyesi daha sert uyarılar göndermeye başladı. Fabrikaya yakın sular bulanıklaştı. Balıklar öldü. İşçiler hastalandı. Ama fabrikatör anlamadı. Aksine "Su kirli olmuş, başka yere taşınalım," dedi. Bu sırada diğer fabrikalar da açılıyordu. Her biri nehirlere atık boşaltıyor, su iyesinin uyarılarını dikkate almıyordu. Su iyesi ilk kez hayal kırıklığı yaşıyordu. Nasıl bu kadar kör olabilirler diye düşünüyordu. 10 yıllar geçti. Durum giderek kötüleşti. Artık sadece fabrikalar değil, şehirler de nehirlere çöp atıyordu. Plastik, kimyasal, her türlü pislik, su iyesinin en güzel nehirleri açık kanalizasyonlara dönüştü. Berrak pınarları kurumaya başladı. Okyanuslarda petrol lekeleri yayıldı. Her geçen gün su iyesi daha çok acı çekiyordu. Çünkü su kirlendikçe o da zayıflıyordu. Artık balıklar ölü doğuyor, kuşlar susuzluktan can veriyordu. "Yeter," diye haykırdı bir gün. "Bu saygısızlığa daha fazla tahammül edemem." İlk cezalar küçük oldu. Birkaç fabrikanın pompalarını bozdu. Bazı şehirlerin su borularını patlattı. Ama insanlar hala anlamıyordu. Su sistemi bozulmuş diyorlar. Hemen tamir ediyorlardı. Ama kirletmeye devam ediyorlardı. Su iyesi
daha sert önlemler almaya karar verdi. Su iyesi artık uyarmıyordu, cezalandırıyordu. En çok kirleten şehre büyük bir sel gönderdi. Güya bir doğal afetti. Ama su iyesinin planıydı bu. Kirli suları o şehrin üzerine döktü. Fabrikaları nehirleri kirleten bölgeye kuraklık gönderdi. Aylarca yağmur yağmadı. Nehirler kurudu. İnsanlar su aramaya başladı. Belki şimdi anlayacaklar diye umut etti su iyesi. Ama insanlar hala anlamıyordu. Seli, iklim değişikliği, kuraklığı kötü şans diye açıklıyorlardı. Hala nehirlere atık döküyor, suyu israf ediyorlardı. Üstelik daha da kötüsünü yapmaya başladılar. Büyük şirketler içme suyunu bile satmaya başladı. Su artık para karşılığı alınıp satılan bir metaydı. Su iyesi bu son saygısızlığa dayanamadı. Su onun kutsal emanetiydi. Nasıl para karşılığı satabilirlerdi? Madem suyu mal olarak görüyorsunuz dedi. O zaman malınızı elinizden alıyorum. Su iyesi artık sabrını tamamen kaybetmişti. Tüm gücünü topladı ve büyük intikamını planladı. İlk olarak en büyük kirleticilerin bulunduğu sahil şehirlerine tsunami gönderdi. Dev dalgalar fabrikaları yuttu. Kirli atıkları yapanların üzerine döktü. Sonra büyük nehirlerin yönünü değiştirdi. Kirli şehirlerden uzaklaştı, temiz doğaya yöneltti. İnsanlar susuz kaldı. En son okyanusların seviyesini yükseltti. Sahil şehirleri sular altında kaldı. Milyonlarca insan göç etmek zorunda kaldı. Göreceksiniz dedi su iyesi. Su olmadan ne kadar çaresiz kalacaksınız. Dünyada büyük bir kaos başladı. Su savaşları çıktı. Ülkeler temiz su kaynakları için savaştı. İnsanlar sonunda suyun değerini anlamaya başladı. Ama çok geçti. Su iyesinin öfkesi doruktaydı. Felaketler büyüdükçe insanlar sonunda gerçeği fark etmeye başladı. Bu sadece doğal afet değildi. Bu doğanın intikamıydı. Yaşlı bilgeler eski hikayeleri hatırladı. Su iyesini, onun gücünü ve onun nasıl sakinleştirileceğini, dünya liderleri, bilim insanları, çevre aktivistleri hepsi bir araya geldi. Su iyesinden nasıl özür dileyeceklerini konuştular. İlk olarak tüm kirlenmeyi durdurdular. Fabrikalar kapatıldı. Plastik üretimi yasaklandı. Su artık alınıp satılan bir meta değildi. Sonra büyük temizlik hareketi başladı. Gönüllüler nehirleri, okyanusları temizlemeye başladı. Hata yapmanın utancıyla, büyük özverilerle çalıştılar. En son su iyesinden törenlerle özür dilediler. Dünya çapında nehir kenarlarında ritüeller düzenlendi. İnsanlar suyun kutsallığını tekrar kabul etti. Su iyesi bu çabaları izliyordu ama henüz ikna olmamıştı. Yıllar geçti. İnsanlar gerçekten değişmişti. Artık her damla suya önem veriyor, nehirleri tapınak gibi koruyor, doğayla uyum içinde yaşamaya çalışıyorlardı. Su iyesi bu değişimi gördü ve sonunda kalbi yumuşamaya başladı. Ama sadece affetmek yetmezdi. Bunun bir daha yaşanmaması gerekiyordu. Yeni bir sistem kurdu. Artık her insan doğayla doğrudan bağlantılıydı. Su kullanımı, doğaya verilen zarar hemen hissediliyordu. Suyu kirletmeye çalışan kişi anında rahatsızlık duyuyordu. Su israf eden susuzluk hissediyordu. Doğaya zarar veren acısını çekiyordu. Artık, dedi su iyesi, doğayla aranızda hiç kopmaması gereken bir bağ var. Bu bağı korudukça ben de sizi koruyacağım. İnsanlar bu yeni düzeni memnuniyetle kabul etti. Çünkü artık doğayla savaşmanın değil, uyum içinde yaşamanın çok daha güzel olduğunu öğrenmişlerdi. Su iyesinin hikayesi böyle sona erer. Ama onun verdiği ders bugün her zamankinden daha önemli. Çünkü bu hikaye aslında geleceğin uyarısı. Bugün hala nehirleri kirletiyor, okyanusları plastikle dolduruyoruz. Su iyesinin sabrını denemeye devam ediyoruz. İklim değişikliği, su kıtlığı, doğal afetler. Bunlar belki de su iyesinin ilk uyarıları. Bu hikaye bize şunu öğretiyor. Doğa bizim mülkümüz değil. Biz doğanın misafiriyiz ve her misafir gibi saygılı olmalıyız. Su iyesinin öfkesini görmek istemiyorsak değişmeliyiz. Su tasarrufu yapmak, çevreyi korumak, doğaya saygı göstermek. Bunlar sadece tavsiye değil, zorunluluk. Çünkü su iyesi hala orada, hala bekliyor ve sabrının sonsuza kadar sürmeyeceğini bilmemiz gerekiyor. Ve böylece su iyesinin hikayesinin sonuna geldik. Ama onun mesajı devam ediyor. Her açtığımız musluk onun hediyesi. Her yudumladığımız su onun lütfu. Her temiz nehir onun eseri. Unutmayın, su iyesi sadece bir efsane değil. O, doğanın kendisi. Ve doğa sadece vermeyi değil, almayı da bilir. Türk mitolojisinin bu uyarıcı hikayesini dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
Yorumlarda bize şunu söyleyin. Siz çevre için hangi adımları atıyorsunuz? Bir sonraki videomuzda Türk mitolojisinin bir başka güçlü hikayesiyle karşınızda olacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bu hikayeler sadece efsane değil, gelecek için uyarılardır.